Tarih sadece tozlu raflarda beklemez, bazen bir kılıç darbesiyle, bazen de bir sultanın tek bir sözüyle yeniden canlanır. Türk televizyonları son yıllarda öyle yapımlara imza attı ki, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında milyonları ekran başına kilitledi. Otağı çadırlarından saray koridorlarına, denizlerin fatihinden cihan imparatorlarına kadar uzanan devasa bir mirasımız var. Peki, yüzlerce bölüm izlediğimiz karakterleriyle ağlayıp onlarla sevindiğimiz bu yapımlar arasında en iyileri hangisi? Bu videoda prodüksiyon kalitesi, senaryosu ve oyunculuklarıyla tarihe adını altın harflerle yazdırmış, tüm zamanların en sevilen 5 tarihi dizisini sıralıyoruz. Listenin birinci sırasında tartışmasız bu işin miladı var. Tarihi dizi furyasını başlatan, 7'den 70'e herkesin en az bir kez baktığı tam bir başyapıt. Bir milletin uyanış ateşini yakan Diriliş Ertuğrul. Diriliş Ertuğrul, 2014 yılında yayın hayatına başladığında kimse bunun bir dönemin başlangıcı olacağını tahmin etmiyordu. Ancak daha ilk bölümlerden itibaren Türk televizyonlarında tarihi diziler için yepyeni bir sayfa açıldı. Dizi, Osmanlı'nın kuruluşuna giden yolda Kayı boyunun mücadelesini ve Ertuğrul Gazi'nin liderliğini merkeze alarak izleyiciyi adeta bozkırın ortasına taşıdı. Bu yapımı özel kılan en önemli unsur sadece savaş sahneleri değil, inanç, sadakat, adalet ve dava bilincini güçlü bir şekilde işlemesiydi. Ertuğrul'un verdiği mücadele yalnızca düşmana karşı değil, içerideki ihanetlere, fitnelere ve nefse karşıydı. Bu yönüyle dizi, izleyiciye sadece tarih anlatmadı, bir duruş ve ahlak çizgisi de sundu. Prodüksiyon kalitesi dönemine göre oldukça iddialıydı. Kostümler, mekanlar ve müzikler dizinin atmosferini güçlendirdi. Özellikle karakterlerin derinliği ve uzun soluklu hikaye anlatımı, izleyicinin diziyle duygusal bir bağ kurmasını sağladı. 7'den 70'e herkesin en az bir kez göz attığı bu yapım, sosyal medyada, sokakta ve hatta yurt dışında büyük bir etki yarattı. Bugün geriye dönüp bakıldığında, Diriliş Ertuğrul'un yalnızca bir dizi değil, adeta bir kültürel fenomen olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu yüzden listenin zirvesinde yer alması hiç de sürpriz değil. 2 numarada Türk dizilerini globale açan o dev prodüksiyon var. Yurt dışında satış rekorları kıran, oyuncu kadrosuyla bugünün starlarını yaratan ve her sahnesiyle hafızalara kazınan bir efsane. Muhteşem Yüzyıl. Muhteşem Yüzyıl, 2011 yılında yayınlanmaya başladığında Türk dizilerinin kaderini kökten değiştiren bir yapım olarak tarihe geçti. Osmanlı'nın en ihtişamlı dönemini, Kanuni Sultan Süleyman devrini merkezine alan dizi, saray entrikaları, iktidar mücadeleleri ve aşkları cesur bir anlatımla ekrana taşıdı. Bu diziyi benzersiz kılan en önemli nokta yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında izlenmesiydi. Orta Doğu'dan Balkanlara, Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar onlarca ülkede yayınlandı ve satış rekorları kırdı. Böylece Türk dizileri ilk kez gerçek anlamda global bir marka haline geldi. Oyuncu kadrosu ve performanslar dizinin etkisini katlayan unsurlardan biriydi. Bugün Türkiye'nin en güçlü ve en tanınmış oyuncuları arasında yer alan birçok isim, kariyerlerinde büyük sıçramayı bu dizi sayesinde yaptı. Hala günümüzde bile sahneleri sosyal medyada paylaşılıyor. Replikleri ezbere biliniyor ve izleyicide güçlü duygular uyandırıyor. Muhteşem Yüzyıl, tarihi birebir anlatma iddiasından ziyade, dönemin ruhunu ve güç dengelerini dramatik bir dille aktarmayı tercih etti. Bu tercih, onu tartışmalı ama bir o kadar da unutulmaz kıldı. İşte bu yüzden Türk televizyon tarihinin en büyük başyapıtlarından biri olarak listemizde 2 numarada yer alıyor. Sırada 3 numara var. Fatih Sultan Mehmed'i anlatan yapımlar arasında prodüksiyon kalitesi ve sinematografisiyle çıtayı en tepeye koyan görsel bir şölen Mehmet, Fetihler Sultanı. Mehmet, Fetihler Sultanı, Fatih Sultan Mehmed'i konu alan yapımlar arasında prodüksiyon kalitesiyle çıtayı en yukarı taşıyan dizi olarak öne çıkıyor. Daha ilk bölümlerinden itibaren sinema kalitesinde çekimleri, detaylı dekorları ve etkileyici savaş sahneleriyle izleyiciye adeta bir görsel şölen sunuyor. Dizi, yalnızca İstanbul'un fethine odaklanmakla kalmıyor. Fatih'in çocukluğundan itibaren zihinsel gelişimini, liderlik vasıflarını ve büyük bir vizyonu nasıl inşa ettiğini de derinlemesine ele alıyor. Bu sayede izleyici, efsaneleşmiş bir padişahı değil, etten kemikten bir insanı tanıma fırsatı buluyor.
Sinematografi ve kamera kullanımı Türk televizyonlarında alışık olunmayan bir seviyede. Savaş sahneleri kalabalık, gerçekçi ve etkileyici. Kostüm ve sanat yönetimi ise dönemin ruhunu başarıyla yansıtıyor. Tüm bunlar birleştiğinde Mehmet, Fetihler Sultanı, en iyi Fatih dizisi yorumlarını fazlasıyla hak ediyor. Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşması da bu başarının en somut göstergesi. Tarihi dizilerde kalite beklentisini yukarı taşıyan bu yapım, listemizin 3 sırasında güçlü bir şekilde yer alıyor. 4 numarada rotamızı Anadolu'nun kapılarına çeviriyoruz. Selçuklu dönemine muazzam bir giriş yapan, savaş koreografileri ve derinlikli senaryosuyla farklı bir başyapıt, Uyanış Büyük Selçuklu. Uyanış Büyük Selçuklu, Türk televizyonlarında Selçuklu dönemini merkeze alan en kapsamlı ve iddialı yapımlardan biri olarak öne çıktı. Dizi, Sultan Alparslan'ın oğlu Melikşah döneminde Selçuklu Devleti'nin hem içte hem dışta verdiği büyük mücadeleyi epik bir anlatımla ekrana taşıdı. Bu yapım sadece kılıç ve savaş sahneleriyle değil, devlet aklı, istihbarat, strateji ve fedakarlık kavramlarını ön plana çıkarmasıyla farklılaştı. Hasan Sabbah ve Batıniler gibi tarihsel figürlerin işlenişi dizinin dramatik gücünü artırdı ve hikayeye derinlik kattı. Prodüksiyon kalitesi ve savaş koreografileri diziyi görsel açıdan güçlü kılan unsurlar arasında yer aldı. Selçuklu otağları, saray sahneleri ve meydan savaşları izleyiciye dönemin atmosferini hissettirmeyi başardı. Aynı zamanda Selçuklu'nun Anadolu'nun kapılarını Türklere nasıl açtığını anlatması açısından da büyük bir önem taşıyor. Uyanış Büyük Selçuklu, Selçuklu tarihine güçlü bir giriş kapısı olmasıyla Türk tarihi dizileri arasında kendine sağlam bir yer edindi ve listemizde 4 numarada yer aldı. Ve 5 numara. Yakın tarihimizin en zorlu dönemini diplomasi, zeka ve sabırla işleyen uzun soluklu hikayesiyle izleyicinin gönlünde taht kuran Payitaht Abdülhamit. Payitaht Abdülhamit, Osmanlı Devleti'nin en zor ve çalkantılı dönemlerinden birini Sultan II. Abdülhamid'in liderliği üzerinden anlatan uzun soluklu bir yapım olarak dikkat çekti. Dizi, savaş meydanlarından çok, diplomasi masalarında verilen mücadeleleri ön plana çıkararak farklı bir anlatım benimsedi. Abdülhamit Han'ın zekası, sabrı ve devlet aklı dizinin temel omurgasını oluşturdu. İç ve dış düşmanlarla çevrili bir imparatorlukta ayakta kalma çabası, entrikalar ve siyasi manevralarla izleyiciye aktarıldı. Bu yönüyle dizi, aksiyon kadar düşünmeye de sevk eden bir yapım oldu. Uzun yayın süresi boyunca sadık bir izleyici kitlesi oluşturması, Payitaht Abdülhamid'in en büyük başarılarından biri. Karakterlerin net çizgilerle işlenmesi ve dönemin ruhuna uygun atmosferi, diziyi sevilen ve takip edilen bir yapım haline getirdi. Yakın tarihe ilgi duyan izleyiciler için Payitaht Abdülhamit, öğretici olduğu kadar sürükleyici bir deneyim sundu ve bu özelliğiyle listemizde 5. sırada yer aldı. Video bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu listeye Bozkır'dan ve Saray'dan farklı olarak Mavi Sulara, tarihin en büyük deniz savaşına odaklanan o özel yapımı eklemesek olmazdı. Farklı bakış açısı ve deniz tarihine yaptığı vurguyla bonus dizimiz Barbaroslar, Akdeniz'in Kılıcı. Bonus olarak eklediğimiz Barbaroslar, Akdeniz'in Kılıcı, Türk tarihi dizileri içinde farklı bir kulvarda yer alıyor. Kara savaşlarından ve saray entrikalarından çıkarak Akdeniz'in dalgalarına ve denizcilik tarihimize odaklanan bu yapım önemli bir boşluğu doldurdu. Barbaros Hayrettin Paşa ve Leventlerin mücadelesi, deniz savaşlarının sertliği ve Akdeniz'de kurulan Türk hakimiyeti dizinin ana eksenini oluşturdu. Deniz sahneleri ve gemi savaşları Türk televizyonları için oldukça iddialı ve yenilikçiydi. Her ne kadar listemizin ana beşlisi içinde yer almasa da farklı bakış açısı ve deniz tarihine yaptığı vurgu sayesinde Barbaroslar özel bir yeri fazlasıyla hak ediyor. Bu yüzden bonus olarak anılması bile onun ne kadar dikkat çekici bir yapım olduğunun göstergesi. Peki sizce listeye başka hangi dizilerde girebilir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.